Amerika'ya gelen Türklerin bir numaralı kaygısı maddiyattır arkadaşlar. Neden tırcılık abi? Kısa bir eğitimle belki bir tır ehliyeti almak için 2-3 ay uğraşıyorsun. Devamında aylık 10.000 dolar, 15.000 dolar gibi yüksek rakamlar kazanıyorsun. Ortalama bir Amerikalı senelik yaklaşık olarak 50.000 dolar, 60.000 dolar civarı bir para kazanıyor. Ana avrat düz gitseniz ifade özgürlüğü. Bu yüzden sosyal medyada Amerikan başkanı dahil olmak üzere her şeyi atıp tutuyorlar. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'da. Hatta bazı Amerikan eyaletleri, mesela Kaliforniya eyaletinin ekonomisi o kadar büyük ki Avrupa'daki bazı ülkelerin gayri safi milli hasılatından bile büyük. Herkese merhaba dostlar. Miami, Florida'dan sevgiler saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Hava çok sıcak. Temmuz ayının ortasındayız. Cayır cayır yanıyoruz. O yüzden her yerime güneş kremi sürdüm. Çok parlak bir video olacak. Dostlar 10 senedir Amerika'da yaşayan bir insan olarak son videolarımda Amerika'nın hep kötü taraflarından bahsettim. Amerika şöyle bitti. Amerikan rüyası için artık buraya gelmeye değmez. Ekonomi şöyle battı. Siyaset böyle kötü falan derken bugünkü videomda Amerika'nın iyi taraflarından bahsedeceğim. Amerika ile bütün dünyayı, Avrupa'yı kıyaslayacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Dostlar tüm dünyayla Amerika'da aynı işi yapan insanların maaşlarını kıyasladığımız zaman Amerika'daki maaşlar çok daha fazla tutuyor. Ortalama bir Amerikalı senelik yaklaşık olarak 50.000 dolar, 60.000 dolar civarı bir para kazanıyor. 50-60 bin dolar ne kadar abi derseniz aylığa böldüğünüz zaman 4.000 dolar civarı düşünebilirsiniz. Neden 5.000 değil? Çünkü bunun vergisi var, sigortası var. Peki ortalama bir Avrupalı ne kadar kazanıyor diye düşünürseniz Avrupalıların da ortalama kazançları 2500 euro civarında. Amerika'ya gelen Türklerin bir numaralı bence kaygısı maddiyattır arkadaşlar. Çünkü zaten baktığınız zaman genel olarak Türklerin en çok yaptığı meslek tırcılık. Neden tırcılık abi? Kısa bir eğitimle belki bir tır ehliyeti almak için 2-3 ay uğraşıyorsun. Devamında aylık 10.000 dolar, 15.000 dolar gibi yüksek rakamlar kazanıyorsun. Maaşınızın dışında baktığınız zaman dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'da. Hatta bazı Amerikan eyaletleri, mesela Kaliforniya eyaletinin ekonomisi o kadar büyük ki Avrupa'daki bazı ülkelerin gayri safi milli hasılatından bile büyük. Hatta eyalet olarak değil arkadaşlar. Nvidia, Apple, Meta yani Facebook, bu tür şirketler Amerika'da kurulmuş, Amerikan menşeli. Bu şirketlerin ekonomileri o kadar büyük ki baktığınız zaman borsadaki değerleri bildiğiniz Avrupa'daki bazı ülkelerin gayri safi milli hasılatından bile fazla oluyor. Tabii paranın yanında iş bulma imkanları, yatırım imkanları Amerika'da hepsi genel olarak Avrupa ülkelerine göre daha iyi. Hani bunların hepsini tek bir başlık altında sıraladım. Ekonomik. Ekonomiden devam ediyorum. Vergiler. Amerika'da hep vergiler çok yüksek olarak söyleniyor. Hani biz burada yaşadığımız için o vergiler çok yüksek, çok arttırıldı falan filan. Genel olarak baktığınız zaman maaştan %20 vergi kesiliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Amerika'da hani geliriniz artarsa evet bu %25, %35'e doğru yükseliyor ama %20 ortalama bir vergi diye düşünebiliriz. Avrupa'ya baktığınız zaman %30, %40, %50'lere varan vergi kesilmeleri var arkadaşlar. Avrupa'da eğitim ücretsiz. Avrupa'da sağlık hizmetleri ücretsiz veya ücretsiz olmasa bile çok ucuz. Onun dışında vergiler çok yüksek. Bir yer artısı Amerika göçmenler ülkesi. Bundan neden bahsediyorum? Şu anda çoğu Avrupa ülkesinde aşırı bir ırkçılık var. Amerika'daki ırkçılık anayasal olarak yasaklanmış. Birisi size ırkınızdan, renginizden, milletinizden ötürü herhangi bir hak ihlali yapamaz, yaptıramaz. Hala oluyor mu? Evet oluyor ama kimse kalkıp da senin rengin şu renk, o yüzden seni bu eve almıyoruz. Aynı milletten değiliz. O yüzden sana bu işi vermiyoruz demiyor. Adamların diversity lottery'si var. Yani ne demek? Green card çekilişi. Tam Türkçe'ye çevirdiğin zaman çeşitlilik lotosu deniyor. Bildiğiniz diversity lottery çeşitlilik lotosu demek. Adamlar çeşitlilik olsun diye insanlara böyle çekilişte green card dağıtıyorlar. Amerika böyle bir ülke. Devlet dairesine gidersiniz, bankaya gidersiniz. Kimse sizle başka bir dil konuşuyorsunuz diye sen kimsin, yapamazsın, edemezsin demez. Ne yaparlar biliyor musunuz? 911'i ararlar. Orada lisanslı çevirmenler var. Bildiğiniz doktora gittiğiniz zaman adam sizle iletişim kuramıyorsa 911'i acil durum hattını arıyor ve oradan lisanslı çevirmenler aracılığıyla konuşuyorsunuz. Arkadaşlar video çekerken yanımda polis arabası durdu. Arabanın üstünde Hispanic Heritage yani Latin kültürü. Adamların polis arabasının üstünde bile
geldikleri ülkelerin bayrakları var. Amerika böyle göçmenlere açık bir ülke. Böyle ırkçılığın olabildiğince az olduğu bir ülke. O yüzden göçmenler için Amerika Avrupa'ya kıyasla çok daha bir ülke. Dostlar gelelim 3. maddemize. Amerikan rüyası. O bildiğiniz bir evim olacak, çoluğum çocuğum olacak. Evimin arka bahçesinde köpeğim koşacak, çitli böyle garajda arabalarım olacak. Onun dışında diğer bir Amerikan dilimde bence ticarete girebilmektir. İzlediğimiz filmlerde, gördüğümüz haberlerde İnsanların Amerika'ya gidip düşük bütçelerle iş kurduklarını ve o işlerde başarılı olduğunu görüyoruz. Sıfırdan New York'a geldim, iş kurdum. Mesela sponsorlu değil, tabii ki ne alaka sponsor. Chobani firması, milyon dolarlık, milyar dolarlık firma, bana sponsor verecek hali yok. Adamın anlattığına göre adam böyle minimumdan gelmiş, göçmen olarak Amerika'ya gelmiş ve Chobani firmasını kuruyor. Benim birebir tanıdığım bir sürü tır şirketi olan arkadaşlarım var. Bu adamların Türkiye'de ailesi, işçi, memur, yani böyle orta gelir seviyesinde. Buraya geliyorlar ve tır alıyorlar. Yaptıkları tırla ticarete giriyorlar. Ticarete girebilmek kolay arkadaşlar. Kredi alabilmeniz kolay. Kolay olduğu için bakıyor adam, aha bu araba ne kadar mesela? 30 bin dolar, 40 bin dolar. Aylık 1000 dolar taksitle alabiliyorsun. Avrupa'ya kıyasla düşünüyorum şimdi, Almanya'ya gittim, iş kurdum. Kurabilir misin? Kurabilirsin. Ama buraya göre maaşlar düşük olduğu için o zarı atıyorsun ya, o zardan gelebilecek return, geri dönüş de çok daha düşük. Dostlar gelelim diğer bir maddemize. Özgürlük. Amerika Avrupa'ya kıyasla, hatta dünyanın bence çoğu ülkesine kıyasla en özgür ülkelerden bir tanesi. Tabii ki özgürlüğün de bir sınırları var ama Avrupa yıllar boyunca medeniyetin beşiği olarak bilindi. Ama şu anda baktığınız zaman herhangi bir şekilde fikrinizi belli edemiyorsunuz. Özellikle bu İngiltere'de oluyor. Sosyal medyada ters bir şey yazdığınız zaman gelip sizi içeri alıyorlar. Amerika'da oluyor mu? Hayır, olmuyor. Neden? Çünkü fikir özgürlüğüne giriyor. Peki bu Avrupa ülkelerinde gerçekten bu suçları işleyen insanları içeri alıyorlar mı? İnsanların siniri buradan geliyor işte. Diyorlar ki ben falanca insana laf ettim. Sosyal medyada onlar hakkında kötü şeyler söyledim. Geldiniz beni içeri aldınız. Peki bir insan benim bu bahsettiğim işleri yapınca neden bunları içeri almıyorsunuz? Neden hakimler bunları dışarı salıyor? Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da First Amendment, yani anayasanın ilk maddesi olarak İfade özgürlüğü var. Gerçekten karşıdaki insana seni öldüreceğim, hayatını bitireceğim, seni gömeceğim tarzı böyle gerçekten tehditvari ifadeler kullanmazsanız her şeyi söyleyebilirsiniz. Ana avrat düz gitseniz ifade özgürlüğü. Bu yüzden sosyal medyada Amerikan başkanı dahil olmak üzere her şeyi atıp tutuyorlar. Ama baktığınız zaman Avrupa ülkelerinde bu yok. Görüyorsunuz böyle insanlar o kadar özgür ki bazen böyle hayvan gibi obez oluyorlar. Tabii bu özgürlüğün diğer bir kısmı. Evler daha büyük, arabalar daha büyük. Geçenlerde gene sosyal medyada bir olay oldu. Avrupa Birliği'nde, hatta Almanya'da sanırım klima takmak belediyeden özel izne tabiymiş. Almanya'da ameliyathanelerde doktorlar vücutlarına buzdan ceketler bağlayıp o şekilde hastaları tedavi ediyorlarmış. Böyle bir şey ortaya çıktı. Bakın doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama ben doğru olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa gerçekten böyle küresel ısınma, doğamız kirlenmesin falan filan. Kafayı bu tür şeylere aşırı takmış bir birlik. Amerika'da her yerde klima var. Klima olmayan bir yer yok. Hatta sosyal medyada şöyle şakası döndü. Avrupalılar klima almak için belediyede sıra beklerken Amerikalılar köpeklerin yaşadığı kulübelere dahi klima bağlatıyorlar. Böyle bir şaka vardı. Hani güldüm, siz de gülersiniz diye düşünüyorum. Dostlarım diğer bir madde. Amerika son yıllarda bulunan bütün keşiflerin, buluşların olduğu bir ülke. Yapay zekalar için kullanılan çipler, elektrikli araçlar, baktığınız zaman Tesla bir Amerikan markası. Yapılmakta olan bu robotlar, artık robotlar hayatımıza da girecek. Şunların hepsinin öncüsü Amerika arkadaşlar. İnternette bir şaka var. Amerika'nın son yıllarda insanlığa kattığı şeyler böyle roketler, robotlar falan filan. Avrupa'nın insanlığa son yıllarda kattığı şeyler, oraya da şey koymuşlar. Kopmayan bir pet şişe kapağı. Galiba şu anda Avrupa'da o pet şişe kapakları var ya, su içiyoruz ya, o kapakları pet şişeye bağlamışlar. Avrupa Birliği'nde böyle bir şey olmuş. Yani Amerika'nın kattıklarına bak, Avrupa'nın kattıklarına bak. Dostlar olabildiğince Amerika'nın Avrupa'ya göre iyi taraflarından bahsetmeye çalıştım. Gerçekten çok iyi tarafları var. Kötü tarafları da maalesef mevcut. Hani eğriye eğri, doğruya doğru demek en makbulü. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayalım. Aşağı yorumu çoktan bıraktınız bile. Osfly Miami'den çok sıcak bir günden out.